kazanmak için kişinin sahip olması gereken bir nitelik var. O da amacın kesinliği, ne istediğinin bilgisi ve ona sahip olma konusundaki dayanılmaz bir arzu. Napolyon Hill. Merhaba, ben Barış Ege ve bugün benim için çok önemli olan bir kitap üzerine konuşuyor olacağız. Brian Tracy'ye ait Ye O Kurbağayı isimli kitap. Diyor ki girişinde işleri savsaklamaktan vazgeçmenin, ataletten kurtulmanın ve her koşulda başarılı olmanın 21 olağanüstü yolu. Verimlilik deyince, üretkenlik deyince, başarı deyince benim ilk aklıma gelen isimlerden biridir Brian Tracy ve birçok kitabı da ortalamanın çok ama çok üstündedir. Fakat ben bugün onun Ye O Kurbağayı isimli kitabını senin için seslendiriyor olacağım. Peki neymiş bu 21 olağanüstü yol? Hadi birlikte bakalım. Birincisi açık olun. Yani net olmamanın, israf ve ertelemenin en büyük nedenlerinden biri olduğunu söylüyor. Hedeflerinin tam olarak ne olduğu, neyi başarmaya çalıştığını tam olarak bilmiyorsan bu hedeflere ulaşmak için üzerinde çalışman gereken belirli görevleri belirlemen ve bunlara öncelik vermen pek olası değil. Hedeflerin konusunda net olmak, üretkenliğini ve verimliliğini artırmanın en etkili yollarından biri. Net hedefler belirleyebilir ve onlardan sapmazsan verimliliğin anında artacaktır. Bence birçok insanın sorunlarından biri bu. Aslında çok daha fazlasını başarabilecekken, potansiyeli çok daha fazlayken net olmamak, ne istediğini belirlememiş olmak. Kişisel olarak neyi başarmak istediğini bir düşün. Buna biraz zaman ayır ve ardından sık sık gözden geçirebilmen için hedeflerini yaz. Brian Tracy, yazılı olmayan bir amaç ya da hedef yalnızca bir dilek ya da fantezidir. Yazılmamış hedefler kafa karışıklığına, belirsizliğe, yanlış yönlendirmeye ve sayısız hataya yol açar diyordu. Sevgili dost, emin ol benim de şu hayatta başardığım her ne varsa en önemli sebeplerinden biri işte budur. Yıllar önce yine Brian Tracy'den öğrenmiştim bunu. Mutlaka yazılı olması lazım hedeflerin ve bunu birkaç parçaya bölmen lazım diye. Bunu daha önce anlattığım için burada ayrıntısına girmeyeceğim. O hedefler nasıl belirlenir ya da nasıl yazılır ama yazılı olması çok önemli, çok. Hedeflerini belgeledikten yani böyle net bir şekilde yazdıktan sonra onlara ulaşmak istediğin zaman için bir tarih belirlemelisin. Bu hedefine ulaşman için yapılması gereken görevleri bölmeli ve her gün tek bir görev üzerinde çalışmalısın. Hedef görevlerini kurbağalar olarak tanımlıyor Tracy. Yani bunlar daha fazla üretkenlik ve başarı için her gün ilk iş olarak üzerinde çalışman gereken şeylerdir diyor. Neden kurbağa olarak tanımlıyor ya da neden ye o kurbağayı diyor. Çünkü çoğunlukla bir işe başlayana kadar o bize çok zor gelir. Yani bir kurbağayı yemek ne kadar zor gelirse işte o yüzden bu şekilde tanımlıyor, insan psikolojisini iyi bilen biri olduğu için. 2. Gününü önceden planla diyor. Tracy burada o kadar güzel bir konsept yapmış ki diyor ki uygun planlamanın ilk adımı tamamlaman gereken bir görev listesine sahip olmaktır. Ve birden fazla liste tutmanı öneriyor. Şimdi tüm görevlerini içeren bir ana listen olacak. Örneğin o ay tamamlamak istediğin görevlerin listesi. Ayrıca o hafta tamamlamak istediğin görevlerin listesi. O gün tamamlamak istediğin görevlerin bir listesi. İşte bu alt listeler var ya, ana listende bulunan maddelere giderken yapılması gereken küçük görevleri içeriyor aslında. Aylık listeni her ayın sonunda, haftalık listeni de tahmin edebileceğin gibi her haftanın sonunda, günlük listeni de her günün sonunda planlayabilirsin. Bazıları gününü sabah planlamayı doğru bulur. Buna bir itirazım olmaz ama akşam yatmadan planlanması aslında ekstra bir şey daha getiriyor. Şöyle hani böyle bir rahatlama, böyle bir özgüven hissediyorsun. Bilinçaltın sabah erkenden seni çok daha kolay uyandırabiliyor. Çünkü arka planda o unutmuyor. Bir şekilde senin o yazdıklarını ertesi gün yapmak için planladıklarını hatırlıyor ve seni bunlarla alakalı uyarıyor. Bir önceki iş gününün sonunda bir sonraki gün için görevlerini planlayarak sabah işe geldiğinde kurbağanın tam olarak ne olduğunu bileceksin diyor ve hemen üzerine çalışmaya başlayabileceksin. Üçüncü madde. Her şey için 80-20 kuralını uygula. Pareto ilkesini duymuşsundur. Buna 80-20 de diyenler var.
çok ama çok önemli. Verimlilik adına, üretkenlik adına, daha fazla iş yapabilmek adına, özgüvenli olabilmek adına. Her şey için diyor 80-20 kuralını uygula. Bu kural faaliyetlerinin %20'si sonuçlarının %80'ini oluşturuyor der aslında bize. Tracy, kurbağalarına odaklanmanın her zaman en önemli olan %20'lik görevlere öncelik vermeni sağladığını söylüyor. Yani çoğu zaman listendeki bir öğe diğer 9 öğenin hepsinden daha değerlidir. Listende mesela 10 tane öğe var. Oradaki bir tanesi diğer 9'unun tamamından daha önemli. Bu görev her zaman önce yemen gereken kurbağadır işte. Ne yapmayı seçersen seç, tekrar tekrar sonunda kırılması zor bir alışkanlık haline gelir. Güne düşük değerli görevlerle başlayacak olursan her zaman düşük değerli görevlerle başlama alışkanlığı edinirsin. Bunun yerine 80-20 kuralını uygulayarak en önemli işim nedir diye sorup onunla başlayacak olursan, onu bitirene kadar başka bir şeyle ilgilenmezsen inanılmaz bir rahatlama olacak ve diğerlerini çok daha kolay hallediyor olacaksın. Dördüncü madde, sonuçları hesaba kat. Yani bir sonraki kurbanın gerçekten ne olduğunu belirlemek için görevlerinin sonuçlarını tahmin etmeyi öğrenmelisin diyor. Ve uzun vadeli düşünmek kısa vadeli karar vermeyi geliştirir diyor. Başarılı insanların net bir gelecek yönelimi vardır. Mevcut seçimleri ve davranışları arzuladıkları uzun vadeli gelecekle tutarlıdır. Bak, bu çok önemli bir şey işte. Gelecekteki niyet mevcut eylemleri etkiler ve çoğu zaman da belirler. Başarılı insanlar hazzı ertelemeye istekli olanlardır. Uzun vadede çok daha büyük ödüllerin tadını çıkarmak için kısa vadede fedakarlıklar yaparlar. Görevler, etkinlikler ve projeler listeni düzenli olarak gözden geçirmelisin. Sürekli kendine şunu sormalısın: hangi proje benim hayatım üzerinde en büyük etkiye sahip? Ve buna göre çalışmalısın. Beşinci madde, her zaman ABCDE yöntemini uygula diyor. Olağanüstü faydalı bir madde bu da. ABCDE yöntemi hangi görevleri erteleyebileceğini seçmene yardımcı olmak için günlük olarak kullanabileceğin bir önceliklendirme tekniği. Biraz Eisenhower matrisine de benzer. Yani orada da bir önceliklendirme vardır ama buradaki Brian Tracy'nin kitabından aktardığıma göre şu anda bunu konuşmamız gerekiyor. Herkes bir şeyleri erteler. Başarı ve başarısızlık arasındaki temel fark insanların hangi görevleri ertelemeyi seçtiğidir. ABCDE yöntemi o gün yapman gereken her şeyi yazdıktan sonra önceliklendirmeye yönelik bir yaklaşım. A, yapman gereken ve en yüksek önceliğe sahip görevlerdir. Ya olmazsa olmaz, o gün bitmeden mutlaka tamamlaman gereken, aksi halde başının ağrıyabileceği işler. Eğer birden fazla A varsa bunları A1, A2 olarak etiketleyebilirsin. B, yapman gereken görevlerdir. Bunları kurbağa yavrusu olarak tanımlıyor Brian Tracy. C, yapılması güzel olan görevlerdir. D, devredebileceğin, başkasının da yapabileceği işlerdir. E, listenden çıkarabileceğin, yani mümkün olduğunca erteleyebileceğin, aslında sana çok şey katmayacak ya da dönemsel olarak hedeflerinle uyumlu olmayan şeylerdir. İşte bu çok ama çok önemli bir madde. 6. Kilit sonuç alanlarına odaklanılıyor. Kilit sonuç alanı, sorumluluk alanında başarılı olduğunu hissettirecek somut sonuçları ifade ediyor. Yani çalışmanın bir çıktısı, başkalarının çalışmasına bir girdi ya da katkıda bulunan bir sonuç olarak bunları aslında düşünmen mümkün. Her işi 5 ila 7 temel sonuç alanına ayırabiliriz diyor. Çalışmanın kilit sonuç alanlarını nasıl belirleyebilirsin peki? 1. İşini mükemmel bir şekilde yapmak için elde etmen gereken temel sonuçları yaz. 2. Her birine 1 ile 10 arasında bir puan ver. Nerede mükemmel sonuçlar alıyorsan, nerede düşük performans gösteriyorsan bunları belirle. En zayıf kilit sonuç alanın diğer tüm beceri ve yeteneklerini kullanabileceğin yüksekliği ne yapıyor? Aslında belirliyor. Mükemmel bir şekilde yapsaydım hangi becerim kariyerim üzerinde en büyük olumlu etkiye sahip olurdu diye sormalısın diyor kendine. Bence muhteşem bir soru. Bir düşünsene, bu soruyu kendine sorduğunu, elinde kalem kağıt olduğunu ve oraya bir şeyler karaladığını, aslında çok büyük bir keşif yapmış olacaksın. 7. Zorunlu verimlilik yasasına uyun diyor. Havuzdaki her iri baş ve kurbağayı yiyemezsin. Ama en büyüğünü ve en çirkinini yiyebilirsin ve bu en azından şimdilik yeterli olacaktır. Her şeyi yapmak için asla yeterli zaman yoktur. Ancak en önemli işleri yapmak için her zaman yeterli zaman vardır. Bunları hayatıma uygulamaya başladıktan bu yana gerçekten günlerim o kadar verimli geçmeye başladı ki. Aynı gün içinde bir YouTube videosu, birkaç Instagram paylaşımı, blogumda yazı yazmak, birkaç koçluk görüşmesi yapmak, daha neler neler, ama hepsi de sığabiliyor. Neden? Çünkü gününü planladığında, en önemli öncelikten başlayıp o sıralamayı takip ettiğinde aslında her şey rayına giriyor. Odaklanmak için düzenli olarak sorman gereken 3 soru var diyor. Bu da çok önemli.
en değerli faaliyetlerim nelerdir? Sadece benim yapacağım ve iyi yaparsam gerçek bir fark yaratacak bir şey var mı? Şu anda zamanımın en değerli kullanımı nedir? Bunları kendine lütfen sen de sor. 8. Başlamadan önce iyice hazırlan. Hazırlık ertelemeyi önlemenin etkili bir yoludur. Bu nedenle Brian Tracy diyor ki, bir göreve başlamadan önce ihtiyacın olan her şeyi elinin altında bulundurmalısın. İşleri daha hızlı halledebileceğini aslında ifade ediyor. Benim çok ama çok sevdiğim bir söz var. Ünlü bir basketbol koçuna ait. Kazanma isteği önemlidir ama diyor, hazırlanma isteği çok daha önemlidir. Eğer iyi hazırlık varsa iyi sonuç vardır. Basitçe şöyle düşün. Hangi sporcu en iyi sonuçları alır? Zihinsel ve bedensel olarak en iyi hazırlığı, yani en iyi antrenmanları yapanlar. 9. madde, ev ödevini yap. Hayat kendi projen için çalışmakla ilgilidir. Başarılı olmak için kendi zanaatinin ya da kendi hünerlerinin ömür boyu öğrencisi olmalısın. Ertelemenin birinci sebebi bir görevin önemli bir alanındaki yetersizlikti. Tek bir alanda zayıf ya da eksik hissetmen seni işe başlamaktan vazgeçirmek için yeterlidir. Yani sen uğraşman gereken işle ilgili ne kadar çok pratik yaparsan aslında o kadar ustalaşırsın. Ustalaştığın zaman da o işle ilgilenmek için daha fazla istek duyarsın. Ne yapabilirsin mesela? Uzmanlaşmak istediğin o alanla alakalı kitap okuyabilir, makale okuyabilirsin, eğitim alabilirsin, seminerlere katılabilirsin. Yani Udemy'yi kullanabilirsin, YouTube'u kullanabilirsin, atölyelere gidebilirsin. Belki yolda geçirdiğin vakitlerde bununla ilgili podcast dinleyebilirsin. Daha birçok yol bulunabilir ama mühim olan burada senin neyi tercih edeceğin. 10. Özel yeteneklerini kullan. Yapabileceğin ya da yapmayı öğrenebileceğin bazı şeyler seni başkalarına göre olağanüstü değerli kılar. Bu belirli kurbağaları diğerlerinden daha hızlı ve daha iyi yeme yeteneğindir. Onlar da harika olmayı kendi kendine taahhüt etmelisin. Bazı konularda çok çok iyi olmalısın. Herkesten daha iyi olmaya odaklanmalısın. Ve bunları da nasıl belirleyebilirsin? Çok güzel sorular hazırlamış. Hangi konuda gerçekten çok iyiyim? Geçmişte elde ettiğim başarıları hangi yeteneklerim sayesinde elde ettim? Herhangi bir iş yapabilsen tek bir tane. Bu ne olurdu? Bu sorular güçlü yönlerini bulmanı sağlayacak. Her şeyi yapamazsın ama üstün olduğun birkaç şey yapabilirsin ve bunlar hayatında gerçekten fark yaratabilir. 11. madde, tıkandığın noktaları belirle. Bu da çok ama çok önemli. Birincil hedefine, yani en önemli hedefine ulaşmak için üstesinden gelmen gereken engelleri açıkça belirlemelisin. Yani bu engeller ya da kısıtlamaları belirlemene yardımcı olması için az sonra zikredeceğim soruları kendine sor. Beni geri tutan ne? Hedefime ulaşma hızımı ne belirliyor? Bulunduğum yerden gitmek istediğim yere kadar ne kadar hızlı hareket edeceğimi belirleyen unsur nedir? Fark yaratacak kurbağaları yemekten beni alıkoyan nedir? Neden henüz hedefime ulaşamadım? Eğer kalem kağıt alır ve bu podcast boyunca dile getirdiğim bu soruları kendine gerçekten sorar ve biraz buraya vakit ayırırsan emin ol çok ama çok değerli şeyler keşfedeceksin. 12. madde, her seferde bir adım at. Her zaman tek bir adım atmayı hedeflemelisin. Nihai hedefinin peşinden giderken disiplinli olabilmek ve her seferinde bir adım atmak daha ileri gitmek için yeterince uzağa görmeni sağlayacak. Bu sayede zaman ilerledikçe bir sonraki adım senin için daha da netleşecek. Bu yaklaşım hayatının her alanında uygulanabilecek bir şey. Örneğin Brian Tracy her yıl, her ay tasarruf ederek finansal bağımsızlığa kavuşabileceğinden bahsediyor. Hem bu kitapta hem Milyon Dolarlık Alışkanlıklar kitabında. Burası da gerçekten çok ama çok önemli. Yani küçük küçük adımlar da olsa aslında toplandığında seni başka bir noktaya ulaştırabiliyor. 13. maddedeyiz. En sevdiklerimden biri, kendine baskı yap. Yani öz disiplinli ol. İnsanların çok küçücük bir kısmı, yani %2'si 3'ü denetim olmadan tamamen verimli bir şekilde çalışabiliyor. Bu bir araştırma sonucu. Brian Tracy bu insanların aslında liderler olduğunu söylüyor. Ama bu insanlar böyle doğmuyorlar. Öyle olmaya karar veriyorlar. Çünkü güçlü nedenleri var bir şeyleri başarmak için. Yani bir işi tamamlayabilmen için kendine baskı yapma alışkanlığını kazanmalısın diyor. Bu da öz disiplindir. Öz disiplinin başka bir ifadesi bana göre öz sevgidir. Hani önünde bir iş vardır, bitirmen gerekiyordur ama işte bir şeyler aklına geliyor. Ya bir film izleyeyim, arkadaşlarım çağırmıştı oraya gideyim, birazcık kafama göre takılayım. Ama işte o anlarda öz sevgini ortaya çıkarıp kendi kendine sana bunu yapamam diyebilmelisin. Çünkü hazzı erteleyebilmek başarılı insanların en önemli özelliklerinden biridir. O hazzları ömür boyu ya da çok daha uzun süre yaşayabilmek adına bir süre disipline girme konusunda istekli olmalısın.
14. Bireysel güçlerini maksimize etmek. Kişisel performansının ham maddeleri fiziksel, zihinsel ve duygusal enerjindir. Üretken ve mutlu olmak için bunları her zaman korumalı ve beslemelisin. Mesela bunlar için neler yapabilirsin? 1. Hepimizin gün içinde en iyi durumda olduğumuz belirli bazı zamanlar vardır. Sen bunu kendin için bulmalısın. Kimisi sabah çok iyi çalışır, kimisi gece. 2. Her hafta tam bir gün izin ve her yıl düzenli tatiller yapmalısın diyor. Bunlar çok basit şeyler gibi görünüyor ama çok önemli aslında. Çünkü her hafta tam bir dinlenme, tam böyle bir gevşeme, kendine bazı ödüller verme, sevdiklerine zaman geçirme noktasında disiplinli olmazsan bir sonraki haftayı istediğin gibi geçiremeyebilirsin ya da herhangi bir yıl içinde yeterli tatil yapmazsan. Üçüncüsü haftada 5 gece erken yatmak. Dördüncüsü ne yediğine dikkat etmek. Çünkü bir sporcu gibi belki de bakmak lazım burada. Çünkü vücuduna iyi bakacaksın ki o da sana iyi baksın. Ve beşincisi egzersiz yapmak. Bunlar dediğim gibi çok basit şeylerdir ama yapıldığında, düzenli hale getirildiğinde inanılmaz sonuçlara imza atmanı sağlar. 15.'si harekete geçmek için kendini motive et. En iyi performansını sergilemek için kendi kendinin amigosu gibi olmalısın. Kendine koçluk yapmalısın. Kendini oyunun zirvesinde oynamaya teşvik etmek için bir rutin geliştirmelisin. Ben de bir yaşam koçu ve NLP uzmanı olarak şunu söyleyebilirim ki olumlu ya da olumsuz duygularının %95'i kendinle nasıl konuştuğunla belirlenir. Yani kendi kendine yapacağın konuşmalar bu konuda çok etkilidir. Bu nedenle kendini motive etmek adına daha iyimser olmaya hemen şimdi karar vermelisin. Örneğin her durumda iyiyi arayabilirsin. Her aksilikte ya da zorlukta değerli olan dersi arayabilirsin. Ya bu bana ne katıyor, bu bana ne öğretiyor gibi. Her sorunla karşılaştığında direkt çözüme odaklanabilirsin. Kendinle bu şekilde konuşabilirsin. Kendin ya da başına gelen her şey için tüm sorumluluğu kabul etmelisin. Herhangi bir şey için başkalarını asla eleştirmemeli ve suçlamamalısın. Çünkü her ne olursa olsun biri sana bir yanlış yapsa bile sen ona izin verdiğin içindir. Kendi kendine şunu diyebilirsin. Bundan sonra bu ve benzeri insanlara bu konuda izin vermeyeceğim. Mazeret yerine ilerleme kaydetmeye kararlı olmalısın. 16. Yaratıcı erteleme uygulamak. Erteleme tabii ki genellikle olumsuz bir şey olarak kabul edilir ama Brian Tracy yaratıcı ertelemeyi olumlu bir şey olarak düşünüyor ve kitabında sunuyor. Bu ne demek yani yaratıcı erteleme? En büyük kurbağalara odaklanabilmek için daha küçük veya daha az çirkin kurbağaları yemeyi ertelemektir. Yani en önemli işlere odaklanabilmek için küçük, basit, çok da önemli olmayan işleri erteleyebilmek. Bu nedenle Tracy çok önemli olmayan tüm görevlere hayır demeyi öneriyor. Düşündüğün herhangi bir görev için, yapılacaklar listendeki herhangi bir madde için kendine şunu sor. Bunu yapmasaydım bugün tekrar bu işe girer miydim? Bir gün önce, 2 gün önceki listemde olsaydı ve yapmamış olsaydım bugün tekrardan yapmam gerekir miydi? Eğer cevap hayırsa o işi ertele gitsin. 17. Önce en zor görevi yap. Brian Tracy kurbağayı yemeyi alışkanlık haline getirmek için 21 gün boyunca tekrarlanan 5 adımlı bir süreci özetliyor. Çok da önemli bence. Birincisi iş gününün sonunda ertesi gün yapman gereken her şeyin bir listesini yap. Aslında daha önce konuştuk biliyorum bunları ama tekrar etmekte ve sistem haline getirmekte fayda var. İkincisi ABCDE yöntemini ve 80-20 kuralını kullanarak bu listeyi 21 gün boyunca gözden geçir. 3. En önemli görevin olan A1'i seç. 4. İşe başlamak ve bitirmek için gereken her şeyi bir araya getirip kendini hazırla yani planla. 5. En büyük kurbağana başlamak için kendini disipline et ve kesintisiz çalıştığından emin ol. Yani o iş bitene kadar telefonla, mesajla, maille başka şeylerle asla ilgilenme. 18. İşi küçük parçalara böl. Bu benim en sevdiğim maddelerden biri. Görevler bunaltıcı gibi görünebilir ama öyle zamanlarda 2 tane teknik kullanabilirsin. Birincisi salam dilimi tekniği yani görevi ayrıntılı olarak düzenleyebilirsin. O an tamamlamak için bir dilime karar ver. Sadece bir dilime. Sonra bunu tekrar et. Görevinin bir dilimine odaklanmak her zaman en kolayıdır. Diğeri de İsviçre peyniri. Bir İsviçre peyniri kalıbındaki bir delik gibi görevine bir delik aç diyor. Bir göreve belirli bir zaman ayır. Bu 5 ila 10 dakika kadar kısa olabilir. Sadece bu kısa çalışmayı tamamlayarak ivme, motivasyon ve başarı duygusunu elde edersin diyor ve %100 katılıyorum. Yani yapmak istemediğin zamanlarda kendine de ki ya sadece 5 dakika.
5 dakika buna odaklanacağım. Hatta kronometre tut, alarm kur. Göreceksin o 5 dakika tam odaklanabilecek olursan o iş 1 saat sürüyor bile olsa devam etmeyi isteyeceksin. 19. Geniş zaman aralıkları yarat. Büyük görevler üzerinde planlanmış zamanlarda çalışmayı hedeflemelisin. Önemli iş parçaları önemli miktarda kesintisiz zaman gerektirir. Baştan planlayacak olursan az çok öngörebilirsin. Bu iş 1 saat sürer, bu iş 1 saat 20 dakika sürer, bu iş totalde 2,5 saat sürer gibi. Bununla alakalı da planlama yapmak. Yani o zaman aralığında seni rahatsız etmemesi insanların ya da telefonunu sessize alman, bildirimleri kapatman gibi birçok şey. Her birimiz için farklı olabilir bu. Çalıştığımız ortam farklı olabilir. Etrafımızdaki insanlar farklı olabilir ama bununla alakalı hazırlık yapmak mümkün. Yani evden çalışıyorsan evdekilere, eşine, çocuklarına ya bana 2 saat kadar kimse lütfen seslenmesin, önemli bir işim var gibi bir önlem alabilirsin ya da bir şirketteysen, patron bile olsan şu kadar zaman boyunca kimse beni aramasın, telefon bağlama diyebilirsin sekreterine ya da çalışma arkadaşlarına vesaire. O kadar önemli ki bu küçücük ayrıntı gibi görünen şeyler totalde o kadar büyük sonuçlara yol açıyor ki. 20. madde. Aciliyet duygusu geliştir. Yüksek ve sürekli bir aktivite düzeyinde yüksek değerli görevler üzerinde çalışmak akış demektir aslında. Başarılı insanlar kendilerini bu duruma ortalama bir kişiden daha sık sokabiliyorlar. Bu aciliyet duygusu geliştirerek akış durumunu teşvik edebilirsin diyor. Şimdiye kadar konuştuğumuz maddeleri uyguladığında aslında bu 20. madde çok kolay oluyor. Yani kendi kendine bu işi şu anda bitirmeliyim diyebilmelisin. O işe aciliyet vermesin. Kendi kendine belki onun para olarak değerini bulabilirsin ya da yapmak istemediğinde, acil yapman gerekip de yapmak istemediğinde ya şu anda yapmazsam bunun maliyeti nedir diye kendi kendine sorabilirsin. Akşam aynada kendi yüzüme bakabilecek miyim diye sorabilirsin. Bunların hepsi sana çok faydalı olacak ve işini kolaylaştıracak. 21 ve sonuncu madde. Bir işi ele aldığında yalnızca onunla uğraşın. Aynı anda birden fazla işi halletmeye çalışmak bütün odağını dağıtır, enerjini düşürür, o işin yapılma sürecini uzatır. Tek bir görev üzerinde durmaksızın ne kadar çok çalışırsan verimlilik eğrisinde o kadar aşağı inersin. Gittikçe daha az zamanda daha yüksek kaliteli işler elde edersin. Yani aşağı inmenin kastı bu zaten. Yani o eğride öyle aşağılara inersin ki hani bir işi birim zamanda tamamlama anlamında. İşte sevgili dost, son madde, tüm maddeler tabii ki çok önemliydi ama son madde o kadar hassas bir madde ki sadece bunun için birkaç kitap yazıldı. Ama Brian Tracy aslında yıllar önce daha verimli, daha üretken olmanın, muazzam işler çıkarmanın, başkalarıyla aranda ciddi bir fark yaratmanın en iyi, en kısa ve en harika yollarını bence bu kitapta yazmıştı. Umuyorum faydalı olmuştur. Umuyorum hemen uygulamaya geçersin. Eğer ihtiyaç duyuyorsan kitabı da alabilirsin tabii ki. Son derece güzel, akıcı bir kitap. Çok da kısa bir kitap. 117 sayfadan oluşan, yani girişi, ön sözü falan çıkarsan olsa 100 sayfalık bir kitap ama iddia ediyorum uyguladığın takdirde bütün sonuçlarını bugünden itibaren değiştirecek muhteşem bir kitap. Yeni kitap özetlerinde, yeni bölümlerde görüşene kadar kendine çok iyi bak çünkü bunu hak ediyorsun.